Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süre oldu video paylaşmayalı. Maalesef bir sürü böyle aksilikler oldu, bir türlü denk getiremedim. Aslında çok güzel videolar çektim ama bir türlü dediğim gibi paylaşamadım. Umarım Nisan ayında sizlerle çok güzel modeller paylaşacağım. Bu da onlardan ilki olsun. Mart ayının son günü, Nisan ayının ilk gününe yetişmiş olacak. Şimdi bugün sizlerle böyle çok güzel cupcake mantarlar ördük. Ben limonlu, çilekli, hatta mor rengini de ördüm. Onu da paylaşacağım. Sizler dilediğiniz renk örebilirsiniz. Hepsinde çok güzel oluyor. Videonun girişine de paylaştım. Rengarenk harika modeller oldu. Anahtarlık aparatı takabilirsiniz. Öyle de charmlar, çanta süsleri olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Malzemelerimi göstereceğim. Şöyle renkli, istediğiniz renk bir kadife iplik kullanabilirsiniz. Alt kısmı için beyaz iplik kullanacağız. İki göz arasında küçük bir burun yaptım. İnce koton iplik kullandım. Bir de yaprak yapmak için şöyle yeşil bir ip kullandım. Gözlerim 10 numara, tığım 4 numara arkadaşlar. Sizler elinize göre hangi tığla örüyorsanız onu kullanabilirsiniz. Elyaf, pamuk, elyaf, iğne, makas, bunlara ihtiyacımız var. Çok kolay bir model. Dikişsiz arkadaşlar yine. Çok pratik. Yani tahmin 15-20 dakikada örebilirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah. Videoyu çok kesmemeye çalışacağım. Şimdi hazırsanız yapımına başlayalım. Evet. Geldim arkadaşlar. Dilerseniz sihirli halka, dilerseniz de iki zincir çekerek başlayabilirsiniz. İki tane zincir çektim. Şimdi bir değil, ilk çektiğim zincirin içerisine toplam 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İlk başta yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İkinci sıraya başladık. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Çift battım. Hemen yanındakine yine çift batıyorum. Toplamda 6 tane çift batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 6 tane sık iğnemiz, bu sırada 12 tane sık iğne olmuş oluyor. Evet, ikinci sıramızda bitti. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Sizler başlangıç yerinizi karıştırırsanız buraya bir ilmek belirleyici iplik veya ilmek belirleyici takabilirsiniz. Şimdi bir tane tekli sık iğne yaptım. Hemen yanındaki yere çift batıyorum. Bir tane diğer yana bir tane tek yapıyorum. Onun yanına bir tane çift yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Toplamda 18 tane sık iğnemiz oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi geldim arkadaşlar sıra başına. Üçüncü sıramız bitti. Dördüncü sıramızdayız. Bu sırada da iki tane tek örüyoruz. 2, bir tane çift örüyoruz. 2 tane tek örüyoruz. Bir tane çift örüyoruz. Yine bunu da 6 kez tekrarlayıp toplamda 24 tane sık iğne elde ediyoruz. Lütfen kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yoruma bir emoji dahi koysanız bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Şimdi devam ediyoruz. Dördüncü sıramız bitti. Beşinci sıramıza geçtik. Bu sırada hiçbir arttırma eksiltme yapmıyoruz. Toplamda 24 tane sık iğnemizi bir sıra boyunca örüyoruz. Tepe kısmına küçük bir limon işleyip de dikebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz birazdan benim yapacağım gibi yaprakta yapabilirsiniz.
Hayal gücünüze kalmış aslında bu kısım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. sıramız bitti. 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramız son sıramız arkadaşlar. Bu sırada tığıma ipimi doladım. Şimdi bakın şöyle sık iğnelerimizin 2 tane kanadı var. Biz bize olan bakan kanadını işleyeceğiz. Arkada olan kanadına batmayacağız. Tığıma ipimi doluyorum. Bize olan kanadına batıyorum. Çıkarttım. Bir kere işledim. Tekrar doladım. Yine aynı şekilde tek kanadına batıyorum. Bir kere işledim. Doladım. Aynı şekilde bir kere işledim. 3 tane oldu. Şimdi bu kısımda eğer bir tık ince iplikle yapıyorsanız 4 ya da 5 de yapabilirsiniz. Çok kalın iplikle de olsa 3 tane yeterli oluyor aslında. 3'ten daha azı da olmuyor, denedim. 3 tane yarım trabzan yaptık. Şimdi hepsini birinden işliyorum. Şöyle parmağımla bunu biraz atıp öne, yandaki sık iğnenin tepe kısmına batıp yine bir sık iğne yapıyorum. Yine tek kanadına batıyoruz. Yani bu sırada her şeyi tek kanada öreceğiz. Şu iç taraftaki kanat kalsın arkadaşlar. Dikkat edelim o kısma. Şimdi yine tekrar aynısından bir tane daha yapıyoruz. Tığımıza ipimizi dolayıp bir kere işliyoruz. 3 tane oldu. Şimdi hepsini birden işliyoruz. Parmağımı ittirdim. Bir sık iğne yaptım yanına. 24 tane sık iğnemiz var arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani 12 tane popcorn çalışması yapmış olmamız lazım. Her zaman tek kanat arkadaşlar, unutmayın. Çünkü arka kanadını birazdan beyaz iplikle işleyeceğiz. Üç. Devam ediyorum. 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi geldim. Son popcornumu yaptım. Şimdi en sonunda bir sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Ona batıyorum. Sık iğne olarak alıyorum. Şimdi ilk başta yaptığım popcornun tepesine batıyorum arkadaşlar. Oradan da ilmeği alıp bu üçünü birden şöyle işleyip bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şöyle iç taraftan ipimizi alabiliriz. Şimdi beyaz ipimizle devam edeceğiz. Şöyle tepe kısmımız böyle oldu. Şuraya isterseniz anahtarlık dikebilirsiniz. Şöyle örgümü şöyle yapıyorum. Şurası başlangıç kısmı. Bakın dışarıda bıraktığımız ilmekler burada. Şimdi bunlara batarak öreceğiz. Ben şöyle başladığım yere batacağım. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Şöyle geçirdim ve sabitledim. Şimdi aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Bakın zaten şöyle tepecikler oluştuğu için batacağımız yer belli. Şunlara batacağız. Her birine bir tane batıyoruz. 24 tane sık iğne elde etmiş oluyoruz. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi devam ediyoruz. Geldim son 24. sık iğnemi örerken şöyle battım aldım arkadaşlar. Şimdi buraya direkt batacağım zaman arada biraz boşluk oluyor. Ben onu gidermek için arkadaşlar şöyle yapıyorum. İlk yaptığım yere, yani işlemiyorum, bu şekilde kalıyor. İlk yaptığım yere tekrar batıyorum. Ve şöyle üçünü birden işleyip bu arada hiç boşluk kalmamasını sağlıyorum. Şimdi
Devam edeceğiz arkadaşlar. 2 sıra boyunca bu 24 tane sık iğnemizi düz bir şekilde öreceğiz. Hiçbir arttırma eksiltme yok. 2 sıra boyunca 24 tane sık iğneyi örüp gelelim. Şimdi geldim arkadaşlar. Şöyle ilmek belirleyici de ekledim. 24 tane sık iğneyi 2 sıra boyunca ördüm. Toplam 3 sıra düz örmüş olduk. Şimdi devam ediyorum. 7 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi buraya bir tane popcorn çalışması yapıyorum. Yanındaki sık iğneye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Araya 8 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir popcorn çalışması daha. 2, 3, 4. Hepsini birden örüyorum. Şimdi kalan 7 tane sık iğnemi örüyorum. Buradaki popcornlarda 4 tane battık arkadaşlar. Burada 3 battık ama burada 4 battım. Evet. Şimdi geldim sıra başındayız arkadaşlar. Bu sırada hiçbir arttırma eksiltme yapmadan yine 24 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 24 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Devam ediyoruz. Yeni sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğne ördük. Şimdi bir tane popcorn çalışması yapıyoruz. 2, 3, 4. Hepsini birden örüyorum. Araya 4 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4 ve tekrar 2, 3, 4. Hepsini birden işliyorum. Geri kalan 9 tane sık iğnemi de örüyorum. Evet, geldik arkadaşlar. Şimdi bu aşamada gözümüzü takabiliriz. 3 ve 4. sıra arasına 1, 2, 3, 4 arasında şöyle takıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4.'ye takıyorum. Arada 3 tane boşluk bıraktım. Evet. Şimdi bu sıra arkadaşlar eksiltme yapacağız. Bir sık iğne ördüm. 2 ile 3'ü birlikte örüyorum. Bir sık iğne ördüm. 2 ile 3'ü birlikte örüyorum. Toplam 24 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Bu sırada 16 tane sık iğnemiz kalıyor. 8 tane eksiltme yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi bu aşamada biraz elyafla doldurma yapabilirsiniz. Evet. Şimdi son sıradayız arkadaşlar. Bu sırada toplam 8 kere eksiltme yapıyoruz. 16 tane sık iğnemiz var. Her birini yanındakiyle birlikte örüyoruz. Bu işlemi 8 kere tekrar ediyoruz.
ilk yaptığımız yere kaydırma yapıp ipimizi biraz toplamak için uzun bırakıyoruz ve çekiyoruz. Şimdi bir iğne yardımıyla alt kısmı toparlayalım. Bu aşamada normal oyuncaklarınızı nasıl kapatıyorsanız o şekilde kapatabilirsiniz. Evet. Düğümümüzü atıp geliyorum. Şimdi siyah ipliğimi aldım. Hemen şöyle 2 tane gözün arasına bir burun çalışması yaptık. En pratik tariflerden biri arkadaşlar. Ya, örmesi çok zevkli. Dediğim gibi her renk yapabilirsiniz. Mor, mavi, yani çok güzel oluyor her renkle de. Şimdi yeşil ipimizi alıyoruz ve yaprağımızı yapacağız. Şöyle biraz uzun bıraktım ipimi. Bu zinciri saymıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincirin içerisine kaydırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Geriye dönüyorum. Bir zincir atlayıp geriye dönüyorum. Sık iğne yapıyorum her birine. 2 ve 3. Daha sonra şu ilk yaptığım zincirin içerisine yine kaydırmamı yapıyorum. Makas aradım. İpimi kesiyorum. Ve bu kadar. Şimdi hemen sabitleyelim. Devam ediyoruz. Bunu da biraz şöyle aşağıdan batıyorum ve iki ucu birbirine bağlıyoruz. Artık sona geldik. Çok tatlı bir limon cupcake mantarımız oldu. Burada da çilek de var. Buna da bir tane çilek öreceğim arkadaşlar. Onların hepsini paylaşacağım. YouTube'da Shorts videolar kısmında takip etmeyi unutmayın. Orada bir sürü projelerimi paylaşıyorum. İçinden istediğiniz modeller olursa onların da anlatımlarını seve seve yaparım. Bazıları ücretli tarifler oluyor. Onlarda yapabileceğim bir şey olmuyor ama kendi benim olan ücretsiz tariflerinden istediğinizi paylaşırım arkadaşlar. Bu videom buraya kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğeni, yorum, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.